Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda yine hayvanlarla ilgili bir dünya turuna çıkıyoruz. Hemen hemen her ülkenin ulusal bir hayvan sembolü var ve bu hayvanlar o ülkelerin tarihini, kültürünü yansıtıyor. Hazır olun, o ülkelerin ulusal hayvan sembollerine ve ilginç hikayelerini birlikte keşfedeceğiz. Aslan, ülkelerin ulusal hayvan sembolleri arasında en popüler olanı. Avrupa'da birçok ülke aslanı sembol olarak kullanıyor. İngiltere, Hollanda ve Norveç gibi ülkeler armalarında aslanı tercih etmişlerdir. Güçlü ve cesur bir ulus imajı sergilemek adına bazı ülkeler bu sembolü benimserlerken bazı ülkelerde aslanların sürülerini koruyan ve savunan hayvanlar olması sebebiyle ulusunun güvenliği ve refahı için güçlü bir koruyucu olduğunu vurgulamak adına aslanı tercih etmişlerdir. Görüldüğü üzere her ülkenin aslanı ulusal sembol olarak kullanma nedenleri farklı. Ancak genel olarak aslan, liderlik, güç, hükümdarlık, cesaret gibi kavramları yansıtması sebebiyle ülkelerin sembolü haline gelmiştir. Kangurular Avustralya'nın ulusal hayvan sembolü, isimlerinin ise ilginç bir hikayesi var. Kanguru Avustralya'nın milli sembolüdür. Adını Avustralya yerlilerinden almıştır. Ünlü İngiliz kaşif James Cook, 18. yüzyılda yaptığı keşif gezilerinden birinde Avustralya'ya ulaşır ve orada daha önce hiç görmediği tuhaf görünüşlü 1,5 metre boylarında uzun ve büyük bir kuyruğu olan, arka ayakları üzerinde zıplayarak hareket eden ve yavrusunu cep gibi bir kesede taşıyan hayvanlar görür. Kaptan Cook hayatında ilk kez gördüğü bu canlıları merak etmiştir ve eliyle işaret ederek oranın yerlileri olan aborjinlerden birine bu hayvanın ne olduğunu sorar ve aldığı cevap üzerine bu ilginç hayvanın adı literatüre kanguru olarak geçer. Bunun üzerinden yaklaşık 50 yıl geçtikten sonra aborjin dili araştırılırken bu kelimenin aborjin dilinde bilmiyorum anlamına geldiği anlaşılır. Oradaki yerli Kaptan Cook'a aslında sadece bilmiyorum demek istemiştir. Yani özetle küçük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanarak ortaya çıkan kanguru bütün dünya tarafından artık böyle anılmaktadır ve bu Avustralya faunasının en tipik temsilcisidir. Sırada kuş olup uçamayan, şirin görünümüyle de dikkatleri üzerine çeken kivi kuşu var. Peki bu kuş hangi ülkenin ulusal hayvan sembolüymüş? Gelin birlikte bakalım. Kivi kuşları Yeni Zelanda'nın ulusal hayvanıdır. Bunun en önemli nedeni ise bu kuşların yalnızca Yeni Zelanda içinde yaşamalarından kaynaklanmaktadır. Çok özel bir anatomiye sahiptirler. Kuş denilince aklımıza gelen kuyruk ve kanatlar kivi kuşunda yoktur. Tüy yerine vücutlarında da daha sert olan kıllar bulunur. Öte yandan keskin anlamını taşıyan kivi kuşlarının nesli ne yazık ki tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yeni Zelanda, ulusun simgesi olmasına rağmen sayıları fazlasıyla azalan oldukça şirin ve tatlı bu kivi kuşlarını şimdilerde ise kurtarma çabasında. Kanada'nın ulusal hayvan sembolü ise mühendislik özelliğiyle tanınan, bakın hangi hayvan. Geniş ve yassı, yarım metreden uzun kuyruklarıyla dikkat çeken kunduzlarsa Kanada'nın sembolüdür. Kunduzların Kanada'nın her şehrinde bulunması ülkenin sembolü olmasında önemli bir etken. Ancak tek etken bu değil. Kanada'nın geçmişte kunduz posta ticaretinden çok para kazanması ülkenin sembolü haline gelmelerinde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca çalışkan bir hayvan olması sebebiyle de Kanada'da sembol olarak tercih ediliyor. Asterix ve Obelix'in maceralarında sıkça gördüğümüz Galya horozu, bakın bu kez karşımıza nasıl çıkıyor. Fransa'nın ulusal hayvan sembolü ise Galya horozudur. Fransızlar geçmişten gelen bir inanışa göre irade sahibi ve liderlik özelliği olan bir hayvan olduğuna inanırlar. Tarihte Fransız kralları horozu bir sembol olarak benimseyerek onu yiğitlik ve cesaretin sembolü haline getirmişlerdir. Devrim sırasında ise horoz devletin ve halkın sembolü olmuştur. Orta Çağ'da horoz dini bir sembol, inanç ve umut işareti olarak yaygın bir şekilde kullanılmış ve Rönesans döneminde yeni ortaya çıkan Fransız ulusuyla ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Bugün Galya horozu, Fransız pulları, madeni paralar ve Paris'teki Elize Sarayı girişi gibi pek çok yerde görülebilir. Ayrıca Fransa'daki çeşitli spor takımlarının formalarında ve olimpiyat atletlerinin formalarında da yer almaktadır.
Dünyanın en sevimli ve ikonik hayvanları arasında yer alan pandalarda sıra, büyük siyah göz lekeleri ve beyaz yüzleriyle neredeyse herkesin kalbini çalan bu ponçikler, bakın hangi ülkenin de kalbini çalmış. Panda, Çin kültürü ve tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çinliler pandaları bir kaplan kadar dayanıklı ve güçlü, aynı zamanda da dostluk ve başarının sembolü olduğunu düşündükleri için ulusal sembol olarak tercih etmişlerdir. Hatta Çin'in ikili ilişkileri güçlendirmek istediği ülkelere diplomatik hediye olarak panda gönderdiği de bilinmektedir. Ruslar diğer milletlerin aksine ayı tabirini bir övgü olarak kabul ediyor ve bu yüzden ulusal hayvan sembolü olarak da boz ayıyı benimsemişler. Coğrafi bir neden olarak Rusya'nın ormanlık yapısı dolayısıyla Rus kültürü tamamen ormancılık kültürüyle yoğrulmuştur diyebiliriz. Bu ormanlık bölgede bulunan bol miktarda ayı da Rus kültürünün ayılarla etkileşimini arttırarak Ruslar için ayıyı normal hale getirmiştir. Eski Rus hikayelerine göre ayı, Adem'le Havva'nın ormana kendi başına yaşaması için bıraktıkları çocuklarıdır. Bu mitolojiye göre başta insan olan bu çocuklar kendi aralarında çoğalırken efsanevi biçimde ayıya dönüşmüştür. Rus mitolojisine göre bu sebeple insanoğlu ayıyı sıradan bir hayvan olarak değil, öz kardeşi olarak görmelidir. Diğer yandan Rus hikayelerinde güçlü olmanın önemli bir değer olduğu, ayının da gücünden dolayı her zaman kazandığı için de her zaman haklı olduğu yansıtılmaktadır. Yine bu hikayelere göre ayının gücünden dolayı bir kabalığı olsa da bunu hoş görmeli, çünkü yerine göre insanlardan daha iyi olduğu vurgulanmaktadır. Yüzyıllar boyunca beyaz başlı kartal, diğer adıyla kel kartal, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal ve manevi bir sembolü. Uzun yıllardır bu sembol ülkenin vatanseverlik ve özgürlük yönünü simgeliyor. Doların üzerinde bile kartal simgesi var. Tabii bunun buruk bir hikayesi de var. Kel kartal bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal kuşu ve mühründe yer alıyor. Ülkenin tüm resmi kağıtlarında ve dolarında yükselirken veya uçarken gösteriliyor. Ancak az bilinen bir gerçek şu ki çoğu dolar tasarımı öylesine bir kel kartalı ya da beyaz kartalı simgelemiyor. Bunlar Peter adında özel bir kel kartal aslında. Hikayesi Philadelphia'nın Pennsylvania 7. Caddesi'ndeki ABD Darphanesi'nde neredeyse 200 yıl önce başladı ve bugün basılan madeni paralarda var olmaya devam ediyor. 1776 yılında Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını ilan etmişti ve ülkenin resmi bir mührü yoktu. Bunun üzerine 1782 yılında William Button tarafından bir kartal figürü tasarlandı ve kabul edildi. 1792 yılında da Pensilvanya'da ilk darphane kuruldu ve Amerikan parasının üzerinde özgürlüğü simgeleyen bir kartal bulunması gerektiği belirtildi. 1830'lu yıllarda ise bir kartal darphaneyi mesken edinmiş ve işçilerin sevgilisi olmuştu. İşçiler bu kartala Peter ismini verdiler. 1836 yılında ise Peter, darphanede para basma makinesine kanadını kaptırması sonucunda yaralandı ve ne yazık ki hayatını kaybetti. İşçiler de onun anısını sonsuza dek yaşatmak adına Peter'ı dondurdu ve darphanenin girişine yerleştirdi. Amerika'nın büyük mühründe bir kel kartal bulunuyor olsa da darphane kartalı Peter, ölümünden sonra kurumun resmi sembolü ilan edildi. Ülkelerin hayvan sembolleri videomuzdaki son ülke ise bizim ülkemiz. Peki Türkiye'nin ulusal hayvan sembolü neymiş? Gelin birlikte bakalım. Bozkurt, Türk tarihinde önemli bir yeri olan sembol ve ilk defa Göktürklerde bayrak olarak kullanılmıştır. Günümüzde de özellikle siyasilerin kullandığı bozkurt işaretinin aslında ilk çıkış noktası tarihi araştırmalara göre Türklere Budist kültüründen geçmiştir. Bu sembol, Türk hakanları tarafından başarı anlamına gelen bir zafer işaretidir. Batıya göç eden Hun, Kıpçak, Peçenek Türkleri aynı zamanda bu işareti soy belirtir olarak, yani ben Türk'üm manasında da kullanmışlardır. Çin'de bulunan ve çıkarılan eserlere bakıldığında bozkurt işareti yapan Türk Hakanı heykeli ilgi çekicidir. Bozkurt işaretinin İslamiyet öncesi Göktürk döneminde ve diğer Türk devletlerinde Türk hakanlarının zafer işareti olduğu, mağaralarda bulunan 6. yüzyıla ait Türk Hakanı heykeliyle apaçık anlaşılmıştır.